Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam da İsrail'in Gazze'ye yönelik çok şiddetli saldırılarının olduğu, hatta 7 Ekim'den beri en şiddetli saldırıları gerçekleştirdiğine dair haberler geçiyor ajanslar. Bu akşam açıkçası umarız ki can kaybı çok fazla olmaz. Umarız ki hastanelerden ve diğer insanların sığındığı yerlerden uzak kalırlar. Böyle bir giriş yaptıktan sonra konuğuma gelmek istiyorum. Bu akşam konuğumuz Profesör Doktor Zekeriya Kurşun ve El Aksa Camisi'nin neden önemli olduğunu, tarihini konuşacağız. Hoş geldiniz Zekeriya Bey yayınımıza. Hoş bulduk Hediye Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim Zekeriya Bey. Şimdi El Aksa Camisi, Orta Doğu'yu ben takip ettiğim kadarıyla Müslümanlar açısından da Yahudiler açısından da çok önemli bir yer. Hatta El Aksa sebebiyle sık sık çatışmalar da çıkıyor taraflar arasında. Hatta en son Hamas'ın İsrail tarafına yönelik saldırısının adı da Aksa Tufanı'ydı. Dolayısıyla bir ibadethaneden çok daha fazla, çok daha büyük bir sembolik anlamı var gibi görünüyor El Aksa'nın. Tarihiyle mi başlasak, nereden başlasak anlatmaya? Elbette, ancak izninizle ben bir iki farklı cümlede bulunmak istiyorum. Malumunuz bu programı yaptığımız bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına denk gelen 29 Ekim'in arifesinde, bu açıdan belki evet, kaydımızda kalsın diye milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Aynı zamanda ikinci mesajım da sizin de açışta beyan ettiğiniz gibi 20. asrın ilk çeyreğinin yaklaştığımız şu günlerde medeni dünyanın gözü önünde oldukça orantısız güçler kullanarak masum insanların hayatına mal olan bu İsrail saldırılarını telin ederek başlamak istiyorum. Çünkü bugünkü programımız aslında bir noktada konusu Mescid-i Aksa olsa da gerekçesi Filistin'in 100 yıldır içinde bulunduğu problemin bir sonucu olarak 7 Ekim'den beri başlamış olan İsrail-Gazze Savaşı'dır. Bu açıdan bunu da hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi tabii evet, biz sizin de söylediğiniz gibi bir mekandan bahsederken onun coğrafya ve tarihinden veya coğrafya ile tarihle ilişkisinden bahsederek aslında ona verilen anlam ve tabii Kudüs ve Mescid-i Aksa olunca ona atfedilen kutsiyetten bu coğrafya ile ilişkilendirerek söz etmek gerekiyor. Kudüs nerede diye başlamak gerekir belki. Yani içinde Mescid-i Aksa'yı barındıran Kudüs, Akdeniz'in doğu sahilleriyle Lut Gölü'nden başlayarak Taberiye Gölü'nün ne kadar uzanan ve Filistin diye isimlendiren coğrafyanın aslında merkezinde bulunan bir kent. Bu kent sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün dinler tarafından kutsal kabul edilen, içinde de aynı zamanda kutsiyeti kabul edilen bir mabedin, yani geçmişte ve halen var olduğunu gördüğümüz, bildiğimiz ve maalesef bir şekilde gerilimlere ve çatışmalara sebep olan sembolik bir coğrafya. Aslında Kudüs'e baktığımızda, tarih içindeki özelliklerine baktığımızda coğrafya olarak jeopolitiği yüksek bir mekan değildir. Bir ticaret güzergahında değildir. Bir turizm ya da işte bir seyahat için cezbedici bir alan değildir. Aynı şekilde bir liman kenti, yani tarihte bir yerin gelişmesi için büyük anlam taşıyan limanların kenti de değildir. Dolayısıyla bu özelliklere sahip olmayan bir kentin belki milattan önce başlayarak günümüze kadar bu kadar konu olması, önemli olması,
Hatta zaman zaman bugün olduğu gibi çatışmaların merkezinde olması bu şehre özel bir anlam katmaktadır. Belki bu şehri bir mabet veya mabetler şehri olmasından dolayı anlamlı kılmaktadır. Buradan şu yorumu çıkartmak mümkün. Belki tarih içinde, yani çok erken devirlerden itibaren maalesef eski çağ kaynakları dahil olmak üzere elimizde geriye dönük olarak çok sağlıklı tarihi veri ve bulgular olmamakla birlikte bir kısmı kutsal kitaplardan hareketle söyleyebileceğimiz, diğer bir kısmı daha işte bilimsel bir takım araştırmalarla söyleyebileceğimiz husus şu: tarihin erken devirlerinden itibaren kendi inançlarından dolayı kendi bölgelerinde yaşayamamış, varlık gösterememiş insanların sığındığı bir mabet olarak görülmektedir. Bu kutsiyeti de, yani bu daha doğrusu bir şehir olarak görülmektedir. Bu şehrin bu özelliği zaman içerisinde aynı zamanda yani adeta yeryüzünde Tanrı'nın şehri ifadesi halinde değerlendirilmiştir. Malum tabii tarih içerisinde defalarca bu şehir çeşitli egemenliklere girdiği gibi çeşitli güçler tarafından da tahrip edilmiştir. İsrailoğullarının Mısır'da, Mısır firavunlarının baskısıyla karşılaştığında Hazreti Musa'nın liderliğinde yöneldikleri şehir Kudüs olacaktır. Tabii Kudüs'e varamayacaklardır ama demek ki biraz önce söylediğimiz çerçevede baktığımızda Kudüs o gün için gidilmesi, ulaşılması ve sıkıntılardan kurtarılması mümkün olan bir coğrafya olarak görülmekteydi. Ve nitekim bugün de bu durum farklı bir anlam kazanmış ve hem Yahudiler nezdinde hem de daha sonra aynı şekilde bir kere Tevrat'ta geçen pek çok hikayenin ve pek çok ismin hatıratını barındıran bir şehir olmuştur. Aynı şekilde Ahd-i Cedid, yani İncil'de de bu coğrafya sık sık zikredildiği gibi Hazreti İsa'nın doğduğu ve aynı zamanda yine Hristiyan inancına göre çarmıha gerilip işte mezarının da var olduğu bir yer olması hasebiyle sadece Yahudiler nezdinde değil, aynı zamanda Hristiyanlar nezdinde büyük bir önem taşımaktadır. Diğer taraftan Müslümanlara gelince ayrı şekilde Müslümanlar da yine gerek Tevrat'ta ve gerekse İncil'de adı geçen pek çok peygamberin yaşadığı, hatıratının yaşandığı ve Müslüman olabilmek için zorunlu olarak onlara inanılması gerektiği için bu hatıratın yaşandığı önemli bir şehir, önemli kutsal bir mekan olarak zikredilmektedir. Şimdi kısa bir belki başka bir değerlendirme daha yapacak olursak veya özetleyecek olursak aslında bölgenin kutsiyetini bizim tabii ki doğrudan ölçmemiz ve anlamamız, algılamamız mümkün değil ama her üç dinin kutsal kitapları da bu coğrafyadan bahsetmekte ve bu coğrafyanın içerisindeki bir mabetten söz etmektedir. Tabii ki Tevrat'ta defalarca geçtiği gibi İncil'de yine aynı şekilde müteaddit defalar geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette açık ve net bir şekilde Hazreti Peygamber'in mucizevi yolculuğu, yani Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gidişi anlatılırken çevresini kutsadığımız mekan olarak ifade ediliyor. Yani o ayet çok daha net, bütün müfessirler tarafından Kudüs'ü kastettiği ve tabii ki ayette doğrudan doğruya bugünkü konuşmamızın konusu olan Beyt-i Makdis'i de isimlendirdiği, isim vererek gösterdiğinden dolayı Müslümanlar nazarında da kutsiyeti var. Tabii yine Müslümanlar nazarında aslında birkaç yönüyle öne çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi aslında yeryüzünde İslam'a göre veya Hazreti Peygamber'den nakledilen bazı hadislere göre yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit Mescid-i Aksa veya Beyt-i Makdis'tir. Bu Kudüs'te inşa edilmiş ve bugün konuşacağımız veya konuştuğumuz mekandaki Beyt-i Makdis'tir. Hatta bu anlamda Hazreti Peygamber'in bu mescidin ziyaret edilip orada ibadet edilmesi
gidemeyenlerin de en azından oradaki kandillerinin yanabilmesi için zeytinyağı gönderilmesi şeklinde tavsiyelerin olduğunu dikkate aldığımızda İslam dünyası açısından da yeryüzünde kutsal belde ve üçüncü kutsal belde ve üçüncü mabet olarak görülmektedir. Hulasa bu 3 kere kutsalmış şehir diye bir kavram var. Yani hulasa gerek Kudüs ve çevresi ve gerekse onun merkezinde yer alan bugün Mescid-i Aksa ama tabii tanımını daha genişleteceğiz. Mescid-i Aksa her 3 din tarafından makbul ve cazibeli bir alandır. Belki tarihten, yakın tarihimizden bir alıntıyı da burada zikredip sizin diğer sorularınıza geçmek isterim. 1913 yılında Ahmet Macit, Kudüs mutasarrıfı İstanbul'a Kudüs'le ilgili bir rapor yazar, uzun bir rapordur. Tabii oradaki 1913 yılında bölgede yaşanan karmaşa, uluslararası çekişmeler, Kudüs üzerinde nüfuz arayışları, o kısım, raporun o kısmı ayrı ama o orada bütün bu konuştuklarımızı özetleyen bir cümle kullanır. Der ki, Kudüs Cebelengâhi Musa'dır. Yani Hazreti Musa'nın etrafında dolaştığı bir diyardır. Kudüs Mehdi İsa'dır. Yani Hazreti İsa'nın doğduğu, beşiğinin sallandığı yerdir. Ve Kudüs birçok İslami hatıranın yaşandığı ve Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği mekandır. Bundan dolayı bütün dünyanın dikkatlerini celbetmektedir ki bu tespit aslında hem dini hem de siyasi bir tespit. Belki bugünkü ifadeyle çok doğru bir teopolitik tespit olarak bugün zikredilmeye değerdir. Evet. Peki Mescid-i Aksa'ya gelecek olursak hocam, ne zaman inşa edildi? Yani ilk olarak hani Müslümanların ikinci mabedi olarak inşa edildiğini söylediniz zaten. Ancak bir kompleks içinde yer alıyor bildiğim kadarıyla. Bu arada ben Kudüs'e gidemedim çünkü oraya gidersem Şam'a ve Lübnan'a giremeyeceğim. O yüzden görme şansım olmadı. Bize biraz onu anlatır mısınız? Kubbetü Sahra da var orada mesela. Daha önce Evet. Romalılar döneminde ya da daha önceki dönemlerde işte pagan inançları için mi inşa edildi? Üstüne mescit olarak mı daha sonra imar yapıldı? Tarihiyle ilgili biraz bilgi vermeniz mümkün mü acaba? Elbette. Şimdi Mescid-i Aksa diye ifade ettiğimiz yer bugünkü Kudüs şehrinin güneydoğusunda bir tepede yer almaktadır. Biraz önce söylediğimiz birçok özelliklerinden dolayı ve en önemlisi de hicretin 1. yılında yaklaşık 1,5 yıla yakın, 16-17 aya yakın Müslümanların ilk kıblesi olması hasebiyle literatürde sıkça tarihinden ve yapılışından da söz edilmektedir. Ancak biraz önce söylediğim gibi Mescid-i Aksa doğrudan doğruya bir mekanı şurasıdır denilecek verilerden yoksunuz. Bugün yaklaşık 144 bin metrekarelik bir alanın içerisinde, sizin söylediğiniz gibi o kompleksin içerisinde tam Mescid-i Aksa'nın yeri konusunda bir takım ihtilaflar vardır. Ancak tabii ki tarihi veriler bize bazı şeyleri işaret etmektedir. Biz kendi Türkçe literatürümüzde bazen karıştırıyoruz. Mescid-i Aksa ile Kubbetü Sahra'yı. Evet. Seyircilerimiz Kudüs şehrine ve işte Mescid-i Aksa'ya bakacak olurlarsa, bir fotoğrafına bakacak olurlarsa orada çok görkemli bir kubbe görülüyor. O kubbe değildir Mescid-i Aksa. Yani genellikle o kubbe bizim hatta işte logolarımızda, kitap kapaklarımızda yer alır. Evet, altın Evet. rengi bir kubbe. Evet, o aslında Kubbetü Sahra, yani yine kutsal bir tepe, yani 3 din tarafından kutsal bir tepe olarak kabul edilen,
Ve yine İslami rivayetlere göre Hazreti Peygamber miraca çıkarken üzerine bastığı taşın yer aldığı Hacer-i Muallak diye ifade edilen askıda olan taşın üstünde ziyaret amaçlı yapılmış olan kubbedir. Buna Kubbetü Sahra diyoruz. Asıl Mescid-i Aksa diye kabul ettiğimiz mekan ise bu mekanın birazcık daha ilerisinde, güneyinde ilk Kıble Mescidi adıyla ifade edilen ve bugün Kıble Mescidi ya da Hazreti Ömer Mescidi diye bilinen, kubbesi diğerine göre daha mütevazı ama yapı itibariyle oldukça görkemli, içi de oldukça müzeyyen, tezyinatlı olan binadır. Şimdi burada ki tartışılan asıl mesele şu, yani bu Mescid-i Aksa Kur'an'da zikredildiğine göre mevcut bina Kur'an'da zikredilen bina değildir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Mekke'den Kudüs'e gelip Beyt-i Makdis'e, yani Mescid-i Aksa'ya gelip oradan göğe uruç yükseldiğini ifade eden ayete göre burada bir mescidin olması görülmekte, değerlendirilmektedir. Fakat kaynaklar, o dönemin verileri de aslında mescidi secde edilen, yani eski mabedin yeri olarak yorumlamaktadırlar. Yani İslam tarihi ve İslam'ın ortaya çıktığı dönemlerde de buralarda bu bahsettiğimiz ki belki şimdi ondan birazcık da zikretmek gerekiyor. Hazreti Davud'un inşa etmek isteyip de yine Tevrat'a göre Rabbin izin vermemesinden dolayı oğlu Süleyman'a inşa etmesini vasiyet ettiği bir mabet vardır. Bu mabedin etrafında, çevresinde yeni bir mescit inşa edilmiştir. Ne zaman? Müslümanlar Kudüs'ü fethedip Hazreti Ömer Kudüs'e gelip Kudüs'te o çevreyi gezip Müslümanlar için bir mescit yapmak istediğinde yine rivayete göre o harabelerin veya işte artık kalıntıları bile kalmamış olan eski mabedin bir kenarında inşa etmiş olduğu mekan bugün Mescid-i Aksa olarak ifade edilmektedir. Zaten Kur'an'da da doğrudan doğruya Mescid-i Aksa ifadesi yer almaktadır. Şimdi burada belki tartışılması gereken husus şu, yani Mescid-i Aksa Süleyman Mabedi midir? Esas tartışılan ve İsrail'in ya da Yahudi bir kısım, hepsi değil, bir kısım Yahudilerin iddia ettikleri gibi Mescid-i Aksa Süleyman Mabedi'nin üstünde midir şeklinde. Buna dair elimizde ne İslam tarihi kaynakları ne bu konuda yapılmış olan arkeolojik kaynaklar cevap verecek bir veri bulunmamaktadır. Sadece şunu net ve açık bir şekilde söyleyebiliriz ki 144 bin metrekare içerisindeki bütün binalar, yani eski mabedin, yani Süleyman Mabedi'nin bir parçası olduğu iddia edilen Ağlama Duvarı veya Müslümanlara göre Burak Duvarı dahil olmak üzere bütün bu mekanlar aslında İslami dönemde inşa edilmiştir. Bu konuda herhangi bir kuşku yoktur. Bu yüzden biz Mescid-i Aksa tanımını yaparken bu bahsettiğimiz Hazreti Ömer'den başlayan ve daha sonra Emevi halifesi Mervan ve onun oğlu Velid tarafından tamamlanmış ve değişik dönemlerde çeşitli sebeplerle, özellikle doğal afetler, depremlerden dolayı yıkılmış, sonra işte genişletilmiş veyahut da daraltılmış ve bugüne kadar ulaşmış olan Hazreti Ömer Camii ya da Kıble Camii'ne Mescid-i Aksa ismini vermekteyiz. Belki burada hatırlatmamız gereken bir husus daha var. Tarih boyunca bu kutsiyetine atfen Müslümanlar bu mekanı büyük bir özenle ve dikkatle muhafaza etmişlerdir. Ancak 1917
özellikle Osmanlı sultanları Kanuni'den başlayarak 2. Abdülhamit'e kadar defalarca restore etmişlerdir. Ancak 1917'de Kudüs İngilizler tarafından işgal edildikten sonra maalesef, ki daha önce Haçlı işgalinde de benzeri problemlerle karşılaşmıştı. Eğer sorunuz olursa o yönde onlara da cevap verebiliriz. Hı hı. Ama 1917'de sonraki işgalden sonra bir tahribat meydana geliyor ve o tahribattan dolayı da deforme olmaya başlıyor mescit. Bunun üzerine oradaki Yüksek İslam Konseyi Ankara'ya ve henüz hilafet ilga edilmemiş olduğu için İstanbul'da mevcut olan halifeye başvurarak her ne kadar burası Osmanlı idaresinden çıkmış olsa da bir Osmanlı mirası sayılan bu eserin hayatta kalabilmesi için restoreye ihtiyacı, bize bunu yapabilecek eleman göndereceğiz denilmiştir. Ve bunun üzerine 1922'de bizim için çok önemli geçiş dönemi mimarlarımızdan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte bir noktada yeni bir mimari tarz oluşturmuş olan ve hepimizin bildiği veya bilmesi gerektiği bir isim olan Mimar Kemalettin 1922 ve 1927 yılları arasında orada bir restorasyon gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bugün hem Mescid-i Aksa'da hem de biraz önce bahsettiğimiz, anlattığımız Sahratullah'ta, dolayısıyla oradaki en kalıcı ve en önemli restorasyon yine son olarak Türklerin ve bir Türk mimarın yaptığı restorasyondur demek yerinde olacaktır. Peki hocam, Osmanlı'dan bahsetmişken Osmanlı döneminde nasıl bir idaresi vardı buranın? Şimdi üç dinin de kutsal saydığı bir noktadan bahsediyoruz. Üç din açısından da önemli. Zaten Kudüs'ün kendisi önemli. Burada Osmanlı nasıl bir idari sistem kurmuştur? Hatta sizinle konuştuğumuzda yayın öncesinde bugün siz şeyden bahsetmiştiniz. Osmanlı döneminde bugünlere nispeten çok daha barışçıl bir ortamın olduğundan bahsetmiştiniz. En azından Mescid-i Aksa konusunda. Biraz o konuda da bilgi verebilir misiniz bize? Elbette, yani mescid, biraz önce bahsettiğimiz gibi Mescid-i Aksa veya Kudüs şehri Hazreti Ömer'le birlikte Osmanlı idaresine girmiştir. Hazreti Ömer şehri aldığında orada yaşayan Hristiyanlara bir emanname, yani bir güven mektubu sayabileceğimiz fermanı vermiştir. O tarihlerde çok önce, yani Romalılar zamanında en son biliyorsunuz Hadrianus aslında isyan eden Yahudileri Kudüs'ten çıkartmış. Daha önce de yine çıkartılmış ama son hadise budur ve hatta Süleyman Mabedi'nin yerine bir putperest tapınağı yaptığı ifade edilmektedir ki onun doğrudan doğruya, onun da eserleri ya da izleri bulunmamıştır. Ama bu değişiklik ve dönüşümlerden dolayı aslında pek Yahudi bulunmamaktaydı. Yani İslam devletinin egemenliğine girdiğinde burada pek bir Yahudi yoktu. Fakat bu gelenek ve Yahudilerin Kudüs'te bozguncu olarak tanınıyor olmuş olmalarından dolayı Kudüs'teki Hristiyanlar Hazreti Ömer'e şehri teslim ederken bir talepte bulunmuşlardır. Bundan sonra burada Müslüman idaresi olacak ama Müslüman idaresinin Yahudi göçüne izin vermemesini istemişlerdir. Ve bu da kabul görmüştür. Yani orada belki çok sınırlı sayıda Yahudiler vardır ama daha fazla Yahudinin oraya yerleşmesini oradaki Hristiyanlar istememiştir. Tabii aynı süreç içerisinde Müslümanlar o bölgeye göç etmiş ve burası aslında bir Müslüman ve Hristiyan kenti haline gelmiştir. Hem Müslümanlar kendi mabetlerini geliştirmişler hem de Hristiyanlar farklı mezhepler içerisinde, yani Ortodoks, Katolik, çok geç dönemde Protestanlar ve Latinler ve diğer bu bahsettiğimiz ana akımların dışındaki çeşitli küçük gruplar, monoteist bazı gruplar, monofizit bazı gruplar vesaire, her biri orada bir kendisine kutsal bir belde olması hasebiyle bir mabet oluşturma
yoluna gitmiştir. Şimdi bu da doğal olarak zaman zaman bu unsurlar arasında bir çatışmayı da beraberinde getirmiştir, getirmekteydi. Şimdi Türkler açısından baktığımızda Türklerin Kudüs'le ilişkisinin ilginç bir tarihi vardır. 1071'de Alparslan Anadolu'yu fethedip Anadolu topraklarına Türkleri açtığında aynı yıl içerisinde onun kumandanlarından Atsız da Kudüs'ü ele geçirmek suretiyle, yani sadece Osmanlı'dan söz etmek doğru değil, neredeyse 800 yıllık bir süreçten söz etmemiz, daha fazla büyük bir süreçten söz etmemiz gerekiyor Türklerin bölgeyle alakası. Ama 1516'da Suriye ve Mısır seferi sırasında Yavuz Sultan Selim bizzat kendisi Kudüs'e uğrayacaktır. Kudüs'te bazı düzenlemeler başlatacaktır. Ancak onun ömrü Kudüs'te çok fazla şey yapmasına imkan vermemiştir. Saltanatı erken bitmiştir ve oğluna nasip olacaktır. Oğlu öncelikli olarak bir kere Kudüs'ü çok güvenli, biraz önce söylediğimiz gibi bir takım sebeplerden dolayı var olan münazaları ortadan kaldıracak güvenli bir şehir meydana getirmek istemiştir. Ve bu yüzden şehrin surlarını, bugün hala fotoğraflarında gördüğümüz o muhteşem surları Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. Uzak bölgelerden şehre temiz su getirmiştir. Şehir içerisinde düzenlemelerin yapılması için gerekli emirler verilmiştir. Ve bütün bunlar aslında buranın güvenli bir şehir, yani farklı dinlerin ve inançların güvenli bir yaşama alanı haline gelmiştir. Ve bu tarihten itibaren de Osmanlı Devleti burada Osmanlı Devleti'nin merkezinde meydana gelen idari yapılanmaya göre çeşitli kategoride, yani işte bir ara sancak, sonra bir ara vilayet, sonra bu tasarrufluk sancak şeklinde idare etmeyi sürdürmüşlerdir. Burada o idarenin detaylarına girmemize gerek yok. Bu konuda birçok çalışmalar var. Ama önemli olan, burayı Osmanlı Devleti bir taşrada kendisinden istifade edilen bir mekan olarak değerlendirmemiş. Tıpkı tarih boyunca diğer dinlerin ve kutsal kitapların verdiği değer ve önemi vererek barış ve güvenliğin sağlanmasını istemiştir. Bu açıdan sizin de söylediğiniz gibi 400 yıllık süreç kesinlikle Kudüs tarihinin barış içinde yaşadığı en önemli süreç olmuştur. Peki orada sorunlar ve münazalar Yahudi göçüne kadar kimler arasında yaşanıyordu? Büyük ölçüde Hristiyan mezhepleri arasında yaşıyor. Müslümanların Hristiyan ve Yahudilerle doğrudan bir problemi yoktu. Çünkü bir Müslüman ve Kur'an'a göre Müslüman olmanın şartlarından biri kendisi İslamiyet'ten önce gelmiş olan kitaplara ve peygamberlere inanmaktır. Dolayısıyla Tevrat ve İncil'de bahsedilen kutsal mekanlar, isimler ve peygamberler zaten Müslümanlar tarafından da kabul gördüğü için o her iki dine karşı daha müsamaha demeyelim, zorunlu bir tolerans göstermek mecburiyeti. Dolayısıyla Müslümanların diğer mezheplerle doğrudan bir problemi yok. Fakat Hristiyan mezhepleri kendi aralarında bir takım nüfuz alanlarını belirlemek açısından çatışmalar yaşıyordu. Çünkü çok önemli iki mekan vardır Hristiyanlar için orada. Onlar aynı zamanda giden gelen hacıların da uğradıkları ve bir noktada orada yaşayan diğer Hristiyanların gelir kaynaklarının da oluştuğu mekanlardı. Biraz bundan dolayı biraz da kendilerini o kutsal mabetlere adamış olanların daha çok kutsiyetten istifade etmek için diğerlerine alan bırakmamak istemelerinden kaynaklanan iki tane önemli mekan vardı. Bunlardan bir tanesi Beytüllahim. Beytüllahim yine Kudüs yakınlarında Hazreti İsa'nın doğduğu varsayılan mağaranın olduğu yer ve bu halen Hristiyanlar hacı olmak için orayı ziyaret ederler. Diğeri de Kavame Kilisesi, ki Kavame Kilisesi o yine onlara göre Hazreti İsa'nın kabrinin olduğu yer. Buralarda mezhepler bu mekanların içlerini
kendi aralarında bölmüşlerdir. Hatta bugün de giderseniz ziyaret ettiğinizde diyelim Kamame'yi, işte Ortodoksların girişi, Katoliklerin girişi veya Ortodoksların ziyaret ettiği mekan, Katoliklerin ziyaret ettiği mekan, Ortodoksların hizmet ettiği mekan, Katoliklerin hizmet ettiği mekanlar var. Bunlar ciddi sorunlara sebep olmaktaydı. Devlet buna izin vermiyordu. Mesela Kamame Kilisesi'nin anahtarlarını bir Müslümana teslim etmişti. Çünkü onlar bu hakemliği kabul ediyordu. Çünkü herkes kilisenin kendisi tarafından açılmasını istiyordu. Bu da bir münazara ve çatışmaya sebep oluyordu. Bu basit bir örnek. Bir Müslümana teslim edilmişti. Dolayısıyla her iki tarafta Müslümanın hakemliğinde kiliseye giriyor. İşte kilisede herkes bir takım mekanları kendisi için bir mabet içinde egemenlik alanı tesis etmişti. Buna da saygı duyuluyordu. Burada çokça belki konuşulan ama belki seyircilerimizden bilmeyenler olabilir diye tekrarlayacağımız çok güzel bir örnek, halen yaşayan bir örnek var. Aslında bu münazaralar olduğunda oradan hemen İstanbul'a müracaat ediliyor. Tabii önce oradaki mahalli kadıya müracaat ediliyor veyahut da işte yöneticilere. Oradan da İstanbul'a ulaşıyor. İşte Hristiyan mezhepler arasında şu konuda bir münazara var diye. Buradan oraya şöyle bir şey gönderiliyor. Ferman gönderiyor. Deniliyor ki bu münazaanın geçmişte nasıl çözüldüğüne dair kayıtlarımıza bakacağız. Kayıtlarımızın içerisinde geçmişte nasıl çözülmüşse biz aynı şeyi size bildireceğiz. Fakat bu kayıtları bulup, okuyup, değerlendirip, sorunla ilişkilendirinceye kadar statüko olduğu gibi muhafaza edilmelidir. Asla ve asla değiştirilmelidir. Bu ferman oraya ulaştığında oradaki herkes İstanbul'dan gidecek yeni fermanı beklemeye başlar. Yani İstanbul'dan gelecek hüküm kabul edilecektir. Çünkü bu hüküm herkes tarafından kabul edilebilecek adil bir hükümdür. Şimdi bunun bir göstergesi var halen Kamame Kilisesi'nde. Fotoğraflarını da seyircilerimiz kolayca bulabilir. Bir statüko merdiveni var. O bölgeyi ziyaret edenler veya fotoğrafına bakanlar garip bir şeyle karşılaşırlar. Kilisenin böyle kubbeye yakın yerinde bir merdiven durmaktadır. Normal estetiğine uygun olmayan, doğrusu yani bu merdivenin burada ne işi var dedirtir. İlk görüşte hemen dedirtecek bir merdiven orada bulunmaktadır. Bunun hikayesi şudur. Sultan Abdülmecit döneminde yine benzeri bir münazara olduğunda İstanbul'a müracaat edilmiştir. İstanbul'dan aynı biraz önce söylediğim cevap gelmiştir. Ve cevap orada kilise önünde halka açık bir şekilde okunmuştur. Fakat bu cevabın okunduğu sırada bir Ermeni pencereleri temizliyordu merdivenle. Olarak merdiveni takmış ve orada bir temizlik yapıyordu. Gelen fermanda şu andan itibaren statükoyu muhafaza ediniz ve herkes bulunduğu konum ve duruma göre hiçbir değişiklik yapmadan bizden gelecek yeni çözümü bekleyiniz ifadesi olduğu için temizliği yapan kişi merdiveni bırakıp o alanı terk etmiştir. Ve bu merdiven hiçbir zaman oradan indirilmemiştir. Çünkü yeni bir ferman gitmemiştir. Halen de merdiven o kilisenin bir penceresinde statüko merdiveni adıyla takılı durmaktadır. Bu örnek bize aslında Osmanlı döneminin burada gerçekten Yahudi göçleri başlayıncaya kadar ciddi ve önemli bir barış dönemi olduğunu gösteriyor. Barışı bozan husus tabii ki özellikle 1890'lı yıllardan itibaren belki birazcık daha erken Yahudilerin Rusya'da, Polonya'da, Doğu Avrupa'da farklı yerlerde ayrımcılığa uğraması karşısında yeni yurtlar aramaya başlamasıyla birlikte Yahudilerin finansörlerinin finanse ettikleri bir takım insanlar aracılığıyla Yahudileri Filistin'e ve Kudüs etrafına yerleştirme niyetleriyle başlamış problemler.
Bunun karşısında Osmanlı Devleti, özellikle bu Abdülhamit döneminde oluyor, Yahudilerin toplu yerleşmesini engellemiştir. Buna izin vermemiştir. Ancak kaçak yerleşimler olduğu için gelen Yahudi hacılara 3 aylık sadece vize verilmiştir. Buna rağmen yine bütünüyle engellenebilmiş değil. Yahudilere toprak satışı yasaklanmıştır. Yahudiler doğrudan toprak alamadıkları için yerli Osmanlı Devleti olan Yahudi ya da işte aracılık yapan bir takım Ermeni ve Rumlara vekalet vererek toprak toplamaya başlamışlardır. Ve asıl düzen bu süreçte bozulmuş. Fakat gerçekte barışı bozan esas mesele 1917'de İngiltere Dışişleri Bakanı Balfour'un hükümeti adına ünlü Siyonist finansör Rothschild'e yazdığı çok kısa bir mektupta savaş sonunda Filistin'in Yahudilere yurt olarak açılacağını ileri sürmesiyle başlayan süreç bu sefer yeniden hem Mescid-i Aksa'yı hem Filistin'i gündeme getirmiştir. Bu süreci yeniden anlatmaya gerek yok. Konumuz Mescid-i Aksa olduğu için peki ne oldu ondan sonra? Bölgeye gelen Yahudiler 1917'den 1948'e kadar aslında organizasyonlarını tamamlamışlardır. Bölgede Tevrat'la ilişkilendirebilecekleri her yeri incelemiş, araştırmışlardır. Bunun için de batıdaki Yahudi finansörler çok büyük kaynaklar aktarmışlardır. Ve bütün hedef aslında Mescid-i Aksa'nın altında var olduğu kabul edilen Süleyman Mabedi'ne ulaşmaktır. Ve Süleyman Mabedi yine Tevrat'tan ilham alarak işte dışarıda kaldıkları süre boyunca sürekli ağıtını yaktıkları geri dönüp Süleyman Mabedi'ni inşa etme rüyası görmüşlerdir. Enteresan bir anekdot daha anlatayım. Vaktimiz belki çok hızlı ilerliyor. 1917'de İngilizler bölgeyi işgal edince, daha doğrusu o da bir başka tartışma konusu, Osmanlı ordusu şehir içinde bir çatışma olmaması, çatışma olup bu kutsal mekanların tahrip olmaması için şehri boşaltmıştır. Bu bizim askeri tarih açısından çok tartışılan da bir konudur. Yani niye boşalttılar, niye boşaltmadılar? Ama bunun gerekçesi de budur. Yani şehir içinde İngilizlerle Osmanlı askerleri eğer çarpışırlarsa, başta Mescid-i Aksa olmak üzere ve diğer kilise ve hatta artık yavaş yavaş oluşmaya başlayan diğer mabetler zarar göreceklerdir. Tarihi mekanlar ve makamlar zarar görecektir. Dolayısıyla Osmanlı ordusu şehri tahliye edip şehrin dışına çıkmıştır. Şimdi bu durum karşısında o dönemin Siyonistleri, yani İngiltere'den bu coğrafyaya yerleşme vaadi almış olanlar uluslararası basında bir ilan yayınlıyorlar. İlanda şunu diyorlar İngilizlere: İngilizler gittiği yerlerde arkeolojik kazma yapmayı severler, biliriz. Siz evet. Kudüs'tesiniz. Ama sakın ha bakın Osmanlılar mabetler tahrip olmasın diye bir şeyler yapmadan çekildiler. Siz sakın ha bir kazı faaliyetine girmeyiniz diyeceklerdir. Aslında bunun sonucu ne olmuştur? Muhtemelen bunun etkisi, bu ilanın etkisi, İngilizler bölgeyi işgal altına aldıktan sonra bölge idarecilerinin tamamını Siyonistlerin hoşuna gidecek ve doğrudan doğruya Siyonist ideolojisi benimsemiş insanlara teslim etmiş olmalarıdır. Bundan sonraki süreçte bütün hayal burada yok edilmiş ve Süleyman Mabedi'ni bulmak. Bunun için de sizinle yine konuştuğumuzda siz de söylemiştiniz. Süleyman Mabedi'ni bulmak için öncelikle ne yapıldı? Bir ağlama duvarı miti var. Bunun
Yahudilere mal edilmesi için Ağlama Duvarı'nın hemen ön tarafındaki büyük bir vakıf mahallesi, Mağarbe Mahallesi tamamen 67'den sonra hemen yıkılmış ve Ağlama Duvarı net bir şekilde ortaya çıkartılmıştır ki burası aslında Yahudilerin son kalan, mabetlerinden son kalan parçadır şeklinde sembolik bir mekan oluşturmuşlardır. Oysa daha 30'lu yıllarda İngilizlerin oluşturduğu bir komisyon Ağlama Duvarı ve etrafında Yahudilere ait herhangi bir mekanın olmadığını tescil eden uluslararası belgeler bile oluşturulmuştu ama 1967 sonrası yaşanan ve uluslararası savaş hukukuna, Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı davranan İsrail kimseyi dinlememiş ve Mescid-i Aksa'nın önemli bir bölümünün, yani Mescid-i Aksa bu bahsettiğimiz 144 bin metrekarenin içerisinde yer alan bir alanı Ağlama Duvarı olarak tahsis ederek o tarafı bir şekilde Yahudileştirmiştir. Geri kalan kısım ise bugün, yani Mescid-i Aksa dediğimiz bu metrekaresini verdiğimiz alan dışarıdan yine İsrail askerlerinin ve güvenlikçilerinin kontrolünde, Müslümanların kontrollü giriş ve çıkışına açık olan ama burada da sürekli kısıtlamalar, mesela diyelim ki Kudüs'lü olmayan diğer Filistinlerin girişine kısıtlamalar getiriliyor. Kudüs'te olsa da bazı zamanlarda belli yaşın altında olanlara Kudüs Mescid-i Aksa'ya girme izni verilmiyor. İşte bu her cuma zaten yaşananlar büyük şeye yansıyor, medyaya yansıyor. Yani bir Mescid-i Aksa şiddeti uygulanıyor ve bütün hedef buranın da bir şekilde bu bahsettiğimiz Süleyman Mabedi ile ve o mitle ilişkilendirerek eğer bir gün tamamen insansızlaştırılabilirse yıkılıp mabedin temellerinin araştırılacağı bir yer olarak hayal edilmektedir. Burada sadece Süleyman Mabedi'ni mi arıyorlar, yoksa bu MİT'e göre mesela ahit sandığı meselesi var. Ondan sonra Yahudiler için önemli birkaç peygamberin kabrinin olduğuna inanılıyor bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam düzeltin lütfen. Bu MİT ne kadar önemli, ya da Süleyman'ın mabedini Yahudiler bulduğunda ne olacak? Bunu bir dini vecibe olarak mı nitelendiriyorlar acaba? Yani son cümleniz çok önemli. En azından bir kısım Yahudiler için dini vecibe olarak görünse de Siyonist algı için bu bir dinin veya bu algının Siyonist temeller için kullanılması olarak değerlendirmek daha yerinde olur. Çünkü Siyonistlerin büyük bir çoğunluğu aslında liberal ya da laik zihniyette olan, yani seküler zihniyette olan insanlardır ama din ve dini sembolleri ve Tevrat'ı çok iyi kullanıyorlar. Nitekim daha dün Netanyahu'nun Tevrat'a dayalı açıklaması bile bunun nasıl kullanıldığını gösteriyor. Bu açıdan ahit sandığından bahsetmedik. Veyahut da işte sonuçta ne yapmak istiyorlar? Aslında medyada da dolaşan işte eski Süleyman Mabedi'nin bir takım görüntü ve projeler, görüntü değil tabii, yani simülasyon çizimleri var. İşte bir gün eğer Mescid-i Aksa yıkılırsa yeniden inşa edilecek bu mescit olarak gösteriliyor ama tabii burada yine ahit sandığı bir başka sembol olarak kullanılmaktadır. Peki nedir ahit sandığı? Muhtemelen kutsal ahit sandığını yine seyircilerimiz bir kısmı biliyordur ama biz tekrar edelim. Esas itibariyle onunla ilgili de rivayetlerin tamamı aslında Tevrat kaynaklı. İncil'de ve Kur'an'da da bir yerde o olduğu kabul edilen bir meseledir. Dolayısıyla doğrudan doğruya inkar etmemiz mümkün olmayan bir sandıktan söz ediyoruz. Bu sandık yine bu bahsettiğimiz kutsal kitapların rivayetlerine göre Hz. Musa'ya Allah tarafından verilen 10 emrin yazılan tabletler ile saklanması üzere yine Allah'ın emrettiği tarzda altından yapılmış
ve o günkü Yahudilerin daima bütün hareketlerinde, hatta bir savaşlarında önlerinde, başlarının üstünde taşıdıkları o kutsal ve içinde sadece 10 emir tabletleri değil, aynı zamanda Harun Aleyhisselam'ın asası ve bir takım kutsal emanetlerin saklandığı bir sandık olarak kabul ediliyor. Tabii yine Tevrat'taki ifadelere göre Yahudi kavimleri, grupları farklı zamanlarda, farklı dönemlerde bu sandığı kendilerine mal etmişler, dolaştırmışlar, muhafaza etmişlerdir ve hatta bu sandığın meydana getirdiği bir takım mucizelerden istifade etmişlerdir. Mesela en önemli ve halen bir bayram olarak kutlanan mucize, Ürdün Nehri'ni Yahudiler bu sandıkla birlikte geçerken sandığı nehre koymuşlar. Nehir kurumuş ve İsrailoğulları Ürdün Nehri'ni geçerek, yani bugünkü Eriha tarafına geçerek Kudüs'e doğru yol almışlardır. Buna benzer pek çok rivayetler içeren ve hatta biliyorsunuz popüler kültürde de bunun hakkında pek çok filmler yapılmış olan, çeşitli isimler ile yapılmış olan bir anlatıdır. Ama kutsal kitaplarda defalarca zikredildiği için halen bu sandığın da arandığı anlaşılmaktadır. Peki nerede bu sandık? Aslında pek çok inanç grubuna göre Kudüs'te değil. Yani Süleyman Mabedi tahrip edildiğinde oradan çıkartılmış ve Roma'ya götürülmüştür. Bir takım iddialara göre Roma'dadır. Başka bir takım iddialara göre Etiyopya'da, Afrika'nın başka yerlerinde olduğunu, aynı sandığın kendilerinde olduğunu iddia eden kiliseler, sinagoglar mevcuttur. Hatta bırakın bunu, İrlanda'da olduğu gerekçesiyle İrlanda'da kazılar bile yapılmıştır. Yani aynı sandığın artık oradan çıkarılmış veya çıkarıp dünyada dolaştığını varsayanlar vardır. Hatta Mısır istilası sırasında Mısır'a götürüldüğü kabul edilmiş ve biliyorsunuz bununla ilgili yapmış olan o meşhur bir filmde Mısır'da aranacaktır. Indiana Jones filminde. Dolayısıyla aslında bu sandığın Kudüs'te veya Mescid-i Aksa'nın herhangi bir yerinde olduğuna dair hiçbir kayıt yok. Ancak sembolik olarak kullanılarak bu sembol üzerinden yine bir teopolitik oluşturulmakta ve tabii ki onun bulunabileceği mekan olarak da Mescid-i Aksa ve çevresi olarak düşündüğü için Mescid-i Aksa yine hedef tahtası haline getirilmektedir. Evet. Hocam şimdi sorular var. Benim sorularım bitti. İzleyicilerimiz bu arada çok teşekkür ediyorlar size. Gerçekten muhteşem anlatımınız için ben de şimdiden teşekkür ediyorum. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Evet. Soruları ben mi görüp cevaplayacağım yoksa siz Ben size okuyayım isterseniz. Lütfedersiniz. Fanatik Yahudiler zaman zaman Filistin ve İsrail'deki Hristiyanlara da saldırılar düzenliyor. Kudüs'teki kiliselerin Mescid-i Aksa ile birlikte ve dayanışma içinde olduğunu söyleyebilir miyiz demiş. Günümüze dair. Evet, aslında tabii bu çok önemli bir konu. 1948'e kadar ve 48'den sonra da Kudüs'te yaşayan kiliselerde İsrail'in uygulamalarından ve tabii ki fanatik Yahudilerin saldırılarından etkilenmişlerdir. Ancak kısmen papalığın himayesinde ve korumasında kalan kiliseler birazcık daha müsamaha görmüşlerdir. Fakat birkaç sene önce hükümet kilise mallarına ve vakıflarına el koyacak şekilde büyük vergiler bile çıkartmıştır. Yani kiliseler de hedeftedir. Fakat Hristiyan nüfusu kiliselerin varlığına rağmen hızlı bir şekilde buradan azaldığı için aslında beklenen dayanışmanın olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak birlikte yaşama konusunda Müslüman ve Hristiyanlar çok önemli bir
kültür geliştirir. Hatta yani Kudüs içerisinde samimi bir Musevi ile bir Müslüman ve Hristiyanın hiçbir problemi yoktur. Birlikte yaşıyorlar ama bu problem karşısında böyle birlikte hareket edebilme imkanları oldukça zor. Çünkü herkesin 1948'den beri yaşadığı ayrı bir problem var. Ama özellikle 1967 yani 6 gün savaşlarından sonra oluşan yeni yapı. Çünkü durumu biliyorsunuz. Aslında Filistin coğrafyası bir tarafta 1948'de işgal edilen ve bugün İsrail denilen bir coğrafya. Bir tarafta Batı Şeria, diğer tarafta bugün saldırı altında olan Gazze ve dördüncü nokta olarak da aslında hepsinden sanki bağımsız gibi görünen ama çok şiddetli bir kontrolle İsrail Devleti'nin kontrolünde olan Kudüs ve Kudüs'ün statüsü diğerlerine göre farklı. Şimdi Beytüllahim diyelim yine duvarların arkasında tarafında kalıyor. Filistin tarafında kalıyor. Yani en büyük diyelim dayanışma Beytüllahim'le Mescid-i Aksa'dakiler arasında olması gerekir ama Mescid-i Aksa bu tarafta ama yapılmış olan sınır duvarlarının öbür yakasında Beytüllahim kalıyor. Oraya giriş çıkışlar bile sorunlu oluyor. Dolayısıyla beklenen dayanışmanın olduğunu söylemek zor ama bir duygusal dayanışmanın olduğundan söz edebiliriz. Evet, kesinlikle. Rukan Kaya'nın bir başka sorusu daha var. Demiş ki Mescid-i Aksa şu an resmen kimin yönetiminde? Evet. Biraz önce Şimdi bahsettiniz bundan. İsrail'in bahsettim ama bir şey daha var. Belki atladık çünkü hızlı bir şekilde her şeyi anlattık. Bu İsrail'in oluşum döneminde veya savaş yıllarındaki yapı açısından değerlendirmek gerekiyor. Malumunuz aslında Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'daki vakıflar 1967'ye kadar Ürdün denetimindeydi. 1948 ile 1967 arasında Ürdün denetimine bırakılmıştı. Çünkü orada bir otorite yoktu. Bir Müslüman otorite olmadığı için oraya en yakın olan ve orayla irtibat ve ilişkisi olan ve aynı zamanda İngilizlerle de çok iyi ilişkisi olan Ürdün yönetimine terk edilmişti. Ve aslında şu anda bile gerçekte Ürdün yönetiminin hukuki bir sorumluluğu ve hakkı var burada. Fakat bunu Ürdün yönetimi kullanamıyor daha doğrusu. Bunun dışında Mescid-i Aksa orada bir Yüksek İslam Konseyi'nin idaresinde ama bahsettiğim gibi o 144 bin metrekare içerisindeki bir konseyin idaresinde sürekli sıkıştırılan bir yapı var. Sürekli kendilerine işte bu mekan aslında Müslümanların değil, bunun vakfiyesi yok, bunun tapusu yok şeklinde devlet tarafından daima baskı altında tutulan bir vakıflar idaresi var. Mescid-i Aksa onların idaresinde ama Mescid-i Aksa'yı çevreleyen surlar ve etrafı İsrail'in idaresinde. Evet. Muharrem Palaz demiş ki Mescid-i Aksa İsraillerin kutsal saydığı 2 tapınak üzerine yapılmış. Ağlama duvarı o kalıntılardan kalan başka bir şey kalmamış mı? Ağlama duvarı herhangi bir değil. Evet. Evet. Ben biraz buna değindim. Ağlama duvarı dahil olmak üzere şu anda o bahsettiğimiz metrekaresini verdiğimiz alan üzerinde Süleyman Mabedi'nden hiçbir iz yok. Tekrar ediyorum. 144 bin metrekare içerisindeki bütün duvarlar ve binalar İslami döneme aittir. Zeminle ilgili yapılan arkeolojik kazılarda ki çevrede çok arkeolojik kazı yapılıyor. Hatta işte biraz önce söyledim. Siz de söylediniz. En azından popüler söylem içerisinde arkeolojik kazılar sayesinde Mescid-i Aksa'yı çökertmek istedikleri iddiaları bile var. Yani Mescid'in altında da arkeolojik kazılar yapılmasına rağmen bugüne kadar Süleyman Mabedi'ne ait herhangi bir buluntu
kanıtlanmış bir buluntu yok. Tabii rivayetler, söylentiler çok ama bunun biliyorsunuz bilimsel bir yöntemi var. Arkeolojinin kendi kuralları var. Bunlarla kanıtlanmış herhangi bir buluntu yok. Dolayısıyla ağlama duvarı, tekrar edeyim, o çok önemli. Ağlama duvarı dahil olmak üzere o döneme ait değildir. Evet. Hatta haberlerden hatırlıyorum ben. İsrail tarafı bildiğimiz kepçelerle falan iş makinelerini falan sokuyorlar. Arkeolojik kazı bildiğimiz kadarıyla öyle yapılmaz. Yani ben arkeolog değilim ama mescidin çökertilmesine yönelik ciddi bir girişim var diye düşünüyorum ben de. Şimdi yani 1865'ten beri bir keşif fonuyla aslında Filistin'in her tarafında bu tür faaliyetleri yaptılar. Ama en önemli mesele ağlama duvarının önünde, yine bunu kolaylıkla seyircilerimiz bulabilir. Mağribe Mahallesi'ne bakabilirler. 1967'den önceki mahalle ve 1967'den sonra tamamen temizlemiş, yok edilmiş mahalle, kepçelerle nasıl girildiğini orada fotoğraflarla tescil edilmiş ve servis edilmiş görülüyor. Tabii ki dediğiniz gibi aslında bir taraftan üstte var olanı tahrip etmek için böyle bir yaklaşımı var İsrail'in. Ama diğer taraftan da bir umutla kendileri için önem arz ettikleri yerlerde çok ince bir işçilik ve pek de dünyaya bir mesaj vermeden, çünkü bütün bu çalışmanın sonunda bir şey bulmamak da bir mesajdır. Dolayısıyla büyük bir gizlilik içerisinde kazılarını sürdürebiliyorlar. Evet. Hüseyin Olgun Elma demiş ki 3 dinin kutsal saydığı bir mekanı neden paylaşamıyorlar? Evet, 1 milyon dolarlık soru bu. Birbirlerine saygılı davranarak inançlarını ifa edebilirler. Esas uyuşmazlığı, kavgayı çıkaran, burayı huzursuz eden zihniyet nedir? Evet, şudur. Yani haklısınız. Çok önemli bir soru. Hediye Hanım'ın dediği gibi, yani değeri de yüksek bir soru. Biraz önce bahsettiğim gibi, yani güçlü, hakem kabul edilebilecek, adaletine inanılacak bir yönetim olduğu dönemlerde bu bahsettiğiniz husus gerçekleşmiştir. Ama tek başına kalındığında, yani Haçlı seferlerini bile düşünüyoruz, Kudüs için yapılmıştır. İşte başka bir takım hadiseleri hatırladığımızda her bir din farklı bir yorumla diğerini ortadan kaldırmak ve orada yaşatmak istemiyor. Bunun zihniyeti şudur. Şimdi orada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir kere Hristiyanlık, Yahudilik nazarında putperestliktir. Aynı şekilde İslamiyet de Yahudilik nazarında ve Hristiyanlık nazarında batıl bir dindir. Yani Yahudilik Hristiyanlığı, Yahudilik ve Hristiyanlık İslamiyet'i reddediyor. Bu yüzden Yahudilik diyor ki, en azından Yahudi yorumu, yani gerçek Musevilikte bu olmaması gerekiyor ve yoktur da. Ama en azından bu yorumu yapanlar diyorlar ki bu kadar kutsal bir mekan sadece bizim yönetimimizde olmalıdır. Hristiyan unsurlar da diyorlar ki Tevrat'ı tahrif etmiş ve peygamberimizi kastetmiş ve öldürmüş, yani Hazreti İsa'yı öldürmüş olan batıl bir din bu kutsal mekanda varlık sürdürmemelidir. Şimdi aslında o kıymetli sorunun cevabında başka bir şey söyleyeceğim. Bu açıdan Mescid-i Aksa'da ne Yahudiler ne de Hristiyanlar hakem olamazlar. Ancak ve ancak her ikisini de zihniyet ve din bakımından kabul eden en ardıl, yani üçüncü din hakem olabilir. Çünkü İslamiyet hem Hristiyanlığı hem de Museviliği kabul ediyor. Dolayısıyla onlarla paylaşabilir ama diğerlerinin birbiriyle paylaşma imkanı yoktur. Hatta bu konuyla ilgili daha önce birçok yayında söylemiştim arkadaşlar. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabında Kamame Kilisesi ile ilgili bir bölüm vardır. Osmanlı yönetimiyle alakalı, özellikle de hani Müslüman idaresi altında Kudüs'teki işleyişi, sistemi güzel anlatır örneklerle. Sevgili dostum Sinan Birlik demiş ki hocam Osmanlı dönemindeki yönetim modeline pek girmeyelim dedi ama merak ettim. Osmanlı Kudüs yönetimini yerel unsurlar aracılığıyla mı yoksa merkezden atadıkları ile mi yürüttü?
Çünkü Orta Çok Doğu'da önemli bir soru. İdari şeye girmedim. Haklısınız hı hı, Sinan Bey. Yani belki zamandan korkarak o kısma girmedim. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. 1516'dan sonra yani bu bölgeye Osmanlı idaresine girdikten sonra bölgeye Osmanlı Devleti merkezden daima yöneticiler atanmıştır. Ve bu ayrıca Kudüs Kalesi'ne askerler yerleştirilmiştir ve ayrıca özellikle Osmanlı Devleti için çok önemli olan hac işinin organizasyonunu orada bulundurduğu görevlileri vasıtasıyla yapmak suretiyle sistemin içerisine katmıştır. Ama elbette şu da vardır. İçeride zaman zaman hala duyduğumuz bazı ailelerin yönetim üzerinde etkiler olmuştu. İşte El Hüseyni ailesi, El Halili ailesi vesaire gibi bir takım yerel unsurlar da bu yönetimle iç içe olmuştur. Ancak özellikle Tanzimat'tan sonra bütün ülkede olduğu gibi tamamen merkezi yöntem ve merkezi uygulamalar orada uygulanmıştır. Fakat kurulan meclislerde yani mutasarrıflık meclislerde temsil edilen Hristiyanlar ve farklı Müslümanlar ve farklı gruplar bulunmaktaydı. Yahudiler hiçbir zaman o mecliste olmadı yani çünkü o sırada onu temsil edecek bir durumda değildi. Dolayısıyla o yerel unsurlara da dayanmıştır ama idari olarak merkezi idarenin kontrolündedir. son 2-3 soru. Hocam biliyorum bir saati aştık ama hemen toparlayacağım. Maside Hanım demiş ki Yahudiler ağlama duvarını ne zaman yeniden inşa edecekler? Vaat edilmiş toprakları ele geçirdikten sonra yeniden inşa edileceği doğru mu? Mitlere göre böyle mi acaba? Evet. Şimdi şöyle zaten 2000 yıldır söyledikleri şu veya ağıt yaktıkları husus bir gün döneceğiz ve biz mabedi yeniden inşa edeceğiz. Mezmurlarda geçen ifade bu. Dolayısıyla ağlama duvarı zaten orada şu anda en azından bir mekanı bu bizim ağlama duvarımızdır diyerek zaten kullanıyorlar. Yani onun inşasına gerek yok. Doğrudan doğruya yeni bir mabet inşa iddiası vardır. Bunun olabilmesi için elbette orada İşte bugün yaşanan bazı meselelerin teopolitik hizahı burada devreye giriyor. Büyük bir Yahudi devletinin kurulması. Bu Yahudi devletinin akabinde kendilerini kurtaracağına inandıkları Mesih'in Zeytin Dağı'na inmesi ve bunun akabinde mabedin inşa edilmesi gibi büyük bir teolojik yorumları vardır. İlginçtir. Hristiyan Siyonistler yani evangelikler de aynı şeye inanmaktadırlar ve bu yüzden bugün dünyada özellikle Amerika'da yaşayan evangeliklerle Siyonistler arasında büyük bir dayanışma var. Çünkü evangelikler de aynı şeye inanıyorlar. İncil'deki bir rivayete göre Tanrı'nın krallığının kurulabilmesi için önce Yahudi devletinin kurulması gerekiyor. Bunun üzerine Tanrı'nın krallığı kurulacak. Yani hepsi bir Mesih bekliyor ama bu Mesih'in ne zaman geleceğini kendilerini de bilmiyorlar. Bu yüzden Mesih'in gelmesini hızlandıracak bir kıyamet koparmak istiyorlar. Bütün mesele bu. Evet. Yok benim gibi Sema Narçın Hanım demiş ki teopolitik kavramı ile ikinci Kabe mi oluşturulmak istendiğini düşünebilir miyiz? Kabe'nin hemen yanında Hristiyan hac merkezi mi oluşturulmaya çalışılıyor demiş. Hayır zaten burası yani Kabe diye ifade etmek doğru değil ama burası zaten her üç dinin ziyaretgahı. Müslümanlar burayı teberrüken yani kendileri için önemli olduğundan ve orada peygamber makamları Mescid-i Aksa ilk kıble ve Sahratullah olduğu için ziyaret ederler. Ama Hristiyan ve Yahudiler biraz önce bahsettiğimiz gerekçelerle burayı kendi hac mekanı olarak tarih boyunca ziyaret ede gelmişlerdir. Dolayısıyla onlar için evet zaten öyledir. Ama aslında belki bu soruyu şöyle tamamlamak mümkün. Müslümanları oradan çıkartarak burada yeni bir Yahudi merkezi mi oluşturulmak isteniyor denilirse evet yani hülya hayal
onun üzerine bina edilmiştir bugüne kadar. İsrail Devleti'nin kuruluşuna giden anlatılarda hep bu rivayetler kullanıla gelmiştir. Bu açıdan teopolitik diyoruz. Evet. Son soru, Erhan Calbik demiş ki Kudüs'e Hristiyanların ilgisi sanki Müslüman ve Yahudilere göre tarihsel olarak daha azalmış gibi. Papa veya Ortodoks patrikler bu çatışmalarda kendini nasıl konumlandırıyorlar? Açıkçası ben de takip ettiğim kadarıyla benzer bir hissiyata kavuştum. Hatta geçtiğimiz gün, dün müydü, önceki gün Hristiyanların bir kısmı, hangi mezhep olduğunu hatırlayamadım, tamamen terk edilmiş gibi hissediyoruz diye bir açıklama bile yaptılar. Şimdi tabii Hristiyanlık da tek bir Hristiyanlık değil, bildiğiniz gibi. Evet. Bu coğrafyada ağırlıklı olarak Ortodoks Hristiyanlığı, yani Doğu Hristiyanlığı hakim, egemen. Tabii Latinler, Katolikler de var. Ama Ortodokslar olduğu için Batı Hristiyanlığı, yani Katolikler buradaki Hristiyanlarla, Hristiyanların problemleriyle yeterince ilgilenmiyorlar. Bu birinci mesele. İkinci önemli mesele psikolojiktir. Bunu İsrail ve Yahudiler çok iyi kullanmışlardır. Batı'da ortaya çıkan antisemitizmden dolayı bir mahcubiyet duyuyor Batı. Ve bu mahcubiyetten dolayı burada bütün bu haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme, işkenceye, düşünün arkadaşlar, 3 haftada 7.000 küsur kişi öldürülüyor ve bunların çoğunluğu çocuk. Yani masum, evet, dünyadan, hatta dini vecibelerden de muaf olan insanlar. Yani ona Hristiyan mısın, Müslüman mısın, Yahudi misin veya neyi tercih etsin desen bunu tercih edemeyecek kadar masum olan insanlar yok ediliyor ve Batı ve özellikle de Batı'da, yani Papa başta olmak üzere çok ciliz ses çıkartıyor ve hiç ses çıkartmıyor. Bu aslında Yahudilerin büyük ölçüde Batı'da uğradıkları soykırım ya da Holocaust diye tabir ettikleri süreci onlar Batı aleyhinde çok iyi kullanarak bir mahcubiyet algısı yarattıklarından, Batılılar en ufak bir şey söylediklerinde, İsrail aleyhinde söylendiğinde bu antisemitik bir tavırdır diyerek susturduklarından sessiz kalıyorlar. Ama bence kiliselerin içinde bu kadar sessiz değiller. Onlar da bu meselenin farkındalar. Ben birçok yerde yazdım, anlattım. Aslında bu mesele bir Hristiyan Yahudi kavgasıdır. Müslüman Yahudi kavgası değildir. Yani ne Kudüs, ne Filistin, ne de aslında Mescid-i Aksa ve Süleyman Mabedi. Dolayısıyla şu anda Batı bu meseleyi burada çözümsüz ve Müslümanlar arasında bırakmak suretiyle kendi sorunlarını ertelemektedir. Yani kendi sorunlarıyla yüzleşmekten korkmaktadır. İleride bu mesele daha farklı bir hal alacağını düşünmekteyim. Evet. Hocam size teşekkürler var. Hocamızı daha sık görmek isteriz diyen var. Yine cevaplarınız için ve anlatımınız için teşekkür edenler var. Gerçekten çok muhteşem bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Bunun dışında bir de sizi nerede takip edebiliriz diye soranlar var. Çok teşekkür ediyorum önce bu yorumlara. Biz bildiğimiz kadarını anlatmaya gayret ettik. Asıl teşekkür etmemiz gereken bizi sabırla dinleyen seyircilerimizdir. Konuya ilgi gösteren seyircilerimizdir. Şimdi bu konularda biz çalışmalar yapıyoruz. Ben gerek üniversite bu anlattıklarımın bir bölümüyle ilgili tezler yaptırıyorum. Lisansüstü, master ve doktora tezleri yaptırıyorum. Kitaplar yayınlıyoruz. Sosyal medya olarak sadece X kullanıyorum. Onun dışında bir sosyal Orada ben sizi bulamadım mesela. Ya çok hemen bundan sonra bulursunuz diye ümit ediyorum. Oldukça da yani aktif bir şekilde kullandığım bir tek hesabım odur. Ama onun dışında özellikle takip etmek isteyenler kitaplarımızda haşır neşir olabilirler. Kudüs, Filistin ve bu coğrafya ile ilgili, Osmanlı Arap coğrafyası, modern Orta Doğu ile ilgili çalışmalarımızı kitaplarımızdan takip edebilirler. Özel olarak da görüşmek arzu edenler varsa Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde geldikleri halde her zaman onlarla bu konularda istişarede bulunabiliriz. Evet. Size aynı şekilde teşekkürler var. Tekrar görmek isteriz diyenler var. Hocam biz şimdi bu tarz yayınlarda bir soru daha soruyoruz. Mesela hiç bilmeyenler için
Bu konuları daha detaylı öğrenmek isteyenler için kaynak öneriniz, kitap öneriniz var mıdır? Şimdi bu soruyu sorabileceğinizi varsayarak şöyle bir kitabı önerebiliyorum. Özellikle Kudüs Kudüs. Mescidi. 100 soruda Kudüs. Hı Ben bu hı. kitabı asistanımla birlikte, şu anda tabii doktorasını tamamlamış olan Ali İhsan'la birlikte yazdım. Hı hı. 100 soruda Kudüs'ün amacı bu konuları hiç bilmeyen insanlara sizin ifade ettiğiniz gibi temel bilgi vermek, ama aynı zamanda bu temel bilgiyi verirken kaynakları da burada zikrederek, derinleşmek istiyorlarsa o kaynaklara giderek daha fazlasını öğrenebilirler. Ama bu bir başlangıç olabilir değerli 100 soruda Kudüs. evet, seyircilerimiz için, ama bunun dışında da pek çok tabii yerli ve yabancı eserler var. Şu anda onların hepsini sıralamak için vaktimiz yok. Hocam son soru olsun. TÜYAP Kitap Fuarı'nda olacak mısınız diye soran var. Semra Hanım sormuş. Evet. Şimdi benim yeni bir kitabım yayın aşamasında, eğer o tamamlanmış olursa, o güne kadar baskısı tamamlanmış olursa orada olacağım diye düşünüyorum. Evet. Tekrar çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok güzel bir yayındı. Aynı şekilde izleyicilerden teşekkürler ve çok güzel bir yayın olduğuna dair mesajlar gelmeye devam ediyor. Umarız ki gelecek haftalarda, aylarda sizi tekrar başka konularla ilgili olarak ağırlarız diye umuyorum. Yoğun programınızdan vakit bulabilirseniz. İyi ki varsınız, iyi ki yazıp çiziyorsunuz, iyi ki çalışmaya devam ediyorsunuz. Çok sağ olun hocam. Ben Ağzınıza de size sağlık. çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konuları gündeme getirdiğiniz için. Seyircilerinize çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediler. İyi akşamlar diliyorum. Var olun. Sağ olun hocam. Evet arkadaşlar, bu akşam çok kıymetli bir isimle birlikteydik. Profesör Doktor Zekeriya Kurşun konuğumuzdu. Bence çok güzel bir yayın oldu. Çok bilgilendiğim bir yayın oldu gerçekten. Sizlere de güzel sorularınız ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada yayını bitirmeden önce hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ne olursa olsun bir cumhuriyetimiz var ve ne olursa olsun minnetle Cumhuriyeti kuran kadroları minnetle anıyorum ben. Hepinize iyi tatiller diliyorum şimdiden. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.